Şimdi bütün sık iğnelerin ve trabzanların tepesine yaparak yine 25 tane böyle dolgumuz oluştu. Yani şu ilk sırada yaptığımız işlemi yapmış olduk. Bir dilimimiz tamamen bitti. Şimdi ikinci örneğe başlayacağız. Bundan sonra hep aynı şekilde devam edecek. Yani büyüme, küçülme, daralma yok. Birinci sırada 6 trabzan, ikinci sırada 8 trabzan. Dolgudan sonra 6, 8, daha sonra 8 tane fıstık. Daha sonra da aralarda trabzan yapıyoruz. Ve bir sonraki sıra trabzan ve sık iğne yaparak modelimiz bitiyor. Daha sonra tekrar bütün hepsinin tepesine üçerli trabzanlar yaparak diğer örneğin zeminini hazırlamış oluyoruz. Bakın bir modelimiz bitti. Yine aynı şekilde hatta bir iki tanesini beraber kuralım. Bütün dilimlerimiz aynı şekilde gidecek arkadaşlar. Değişiklik yok yani. İlk sırada ne yapıyorsak bir dahaki dilimin ilk sırasında da aynı işlemi yapacağız. 3 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepe noktasına batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İkinci tepe noktasına battım. Kenarlarda 2 tane boşluk, diğer dilim aralarında 4 tane boşluğumuz olacak. Bir zincir çekip daha sonraki trabzanın orta noktasına 6 tane trabzan yapıyorum. Aralarda birer zincir. 2 3 4 5 6 zincir sayılarımız ilk sıra birer tane, ikinci sıra 2 tane, üçüncü sıra 3 tane. Yani fıstıkların arası 3, ilk yaptığımız trabzanların arası 1. Şimdi bir zincir çektim. Eklememi yapıyorum. 1 2 3 4. 4 zincir çektim. Sık iğne ile ekliyorum. Birinci boşluğumuz, ikinci boşluğumuz, üçüncü boşluğumuz, bu da dördüncü boşluğumuz. Daha sonra bir zincir çekip diğer trabzanın tepesine 6 tane ilk sıranın trabzanlarını hazırlıyoruz. Evet, ikinci modelin kurulumu da aynı şekilde oluyor. Şimdi model sayısını boyundan bu kısım, yaka kısmı aşağıya doğru örüyoruz. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar devam edelim. Şimdi 1 2 3 4 5 tane dilim yaptım. 5. dilimimi bitirdim. İsteyen bluzimizin etek kısmını böyle bırakabilir. Ben bir sıra daha fıstık yapacağım. Şimdi 1 2 3 tane kenar trabzanımı yaptım. Şöyle göstereyim. 3 tane trabzan yaptıktan sonra 1 2 zincir çekiyorum. Şimdi buradaki boşlukların içine tekrar bir sıra daha fıstık yapacağım. Fakat bu sefer aralarda 3 zincir değil, 2 zincir çekerek. Şimdi tepe noktasını yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Diğer boşluğa geçiyorum.
Yine fıstıklarımızı aynı şekilde 1 2 3 zincirle tepe noktasını yapıyorum. Sadece aralarda 2 zincir çekiyorum. Üç zincir çektim. Şu tepe noktasını yaptım. Tekrar 2 zincir. Bütün bu dilimimizin aralarındaki boşlukların hepsine tekrar bir sıra daha fıstık olarak devam ediyorum. Bu arada ben 5 tane dilim yaptım, tamamladım. Boyu bana göre yeterli. Ama siz daha uzun tunik gibi yapmak istiyorsanız mesela bir dilim daha ilave edebilirsiniz. Şu dilimi de yapayım. Şimdi son buradaki boşluğa da yaptım. Bakın şu şekilde oldu. Önce dilimlerin arasındaki bütün boşluklara fıstıklarımı yaptım. Ve başta da bir tane şuradaki boşluğa yaptım. Şimdi altta 5 zincirli çektiğimiz nokta var. Fıstığı yaptım. Hiç arada zincir çekmiyorum. Bir kere doluyorum. Şu 5 zincirli çektiğimiz noktanın içine girdim. Sadece bir tane şöyle uzatarak bir trabzan yapıyorum. Ve buraya da 1 2 3 zincir çekip bir tane de trabzanın tepesine şöyle minik bir pıtırcık yapıyorum. Hiç zincir çekmeden bu sefer diğer modelin arasına geçiyorum. Oraya fıstığımı yapıyorum. Sadece 2 dilim arasında zincir çekmeden yapıyoruz. Diğer bütün aralarda 2 zincir. Evet, sıranın sonuna kadar şu geçişlerde, şuradaki yerlerde birer tane trabzan yapıp sıranın sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna kadar bütün fıstıklarımı yaptım ve kenarda da 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Şimdi bunun aynısından bir parça daha yapacağız. Hiç sayı değişikliği olmayacak. Yine 1 2 3 4 dilimli, boyu da 5 tane örnek olarak bir parça daha hazırlayacağız. Daha sonradan dikmeden önce arkadaşlar bunu hafiften ütüleyelim. Yani ütüyü değdirmeden şöyle buhar vererek elimizle, yani ütüyü değdirmeyin çünkü biraz akrilik var ipte. O yüzden açma yapabilir. Hafif buhar verip şöyle elimizle ütüyü, yani ütü olarak yapalım. İki parçayı da tamamlayalım. Ütülerini de yapalım. Daha sonra dikişine geçelim.
Evet, hafiften buhar vererek şöyle elimle ütüledim. Şu şekilde 2 tane de bu parçadan ayarladım. Şurası kenar kısmı ve ilk başladığımız yer. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane şuradaki dolguyu ekleyeceğiz. Şuraya bir işaretimi koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buralar omuz kısmımız. Şu arası da yaka kısmımız olacak. Şimdi ben ilk başladığımız dolgu şurası düz yön. Şöyle içeri bakıyor yani. Ters tarafı arkada. Diğer parçayı da alıyorum. Bunun da düz tarafı içeride. Burası tersi. Şöyle koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine buradan da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu da 8. dolgumuz. Bu şekilde şu omuz kısmını eklemesini yapacağız. Bir tane zincir çektim. Şimdi buradaki karşılıkta zaten şöyle yuvalarımız var. İlk yuvanın hemen kenarına ve karşıdaki yuvanın ilk kenarına giriyorum. Şöyle bir tane sık iğne ile kitlememi yaptım. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. İlk yuvanın içine girdim. Ekledim. İki tane zincir çekiyorum. Diğer yuvanın içine girdim. Karşılıklı yuvalarımız var. İlk başladığımız yer. Oraları ekliyorum arkadaşlar. Direkt yuvanın içine giriyorum. Ve şöyle bir ekleme yaptım. Böyle karşılıklı getirerek boşlukların içine giriyorum. Evet, son yuvanın içine de girdim. Bir zincir çekip tam şu işaret koyduğumuz yere kitlememizi yapacağız. Ve bu ipimizi de şöyle arkaya doğru sakladım ve kesiyorum.
Şimdi burası, bakın şurası ters kısmımız. Düz yönümüz de şu şekilde. Şimdi aynı şekilde diğer tarafı da ekleyelim. Hemen ilk parçanın şu kenardaki bir tane zincire giriyorum. Karşı taraftakinin zincirine giriyorum. Önce burada bir tane sık iğne ile ekleme yapıyorum. Daha sonra 1 2 boşlukların içine girerek şöyle şu şekilde bu tarafın da eklemesini yapıyorum. Son yuvanın içine de girdim. Bir zincir çekiyorum. İşareti çıkardım. Ve buradaki tam zincirin içine şöyle kitleme yaparak bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bu çektiğimiz zincirlere doğru şöyle bir ipimi yürütüyorum omuz kısmına doğru. Düz tarafımızda şu şekilde. Daha şöyle göstereyim. Şimdi kol yapımına geçelim. Bakın şurası ilk başladığımız yer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kol için şöyle ayrım noktası koyuyoruz. Tam omuzdan itibaren. Yani hatta şöyle göstereyim. Şurası tam omuzu eklediğimiz yer. Bakın birinci örneğimiz, ikinci örneğimiz 2 ve 3'ün arasında şurada 2 tane dolgu var. Tam onun orta noktasına koyuyorum. Yani ikinci örneğimizin bittiği yere şurası kol yerimiz olacak. Aynı şekilde diğer tarafa da bir ikinci örneğin şuradaki iki dolgunun tam orta noktasına. Yani 12 tane sıra, 12 sıra bu tarafta, 12 sıra diğer tarafta. Şu iki dolgunun tam orta noktasına koyduk. Şimdi buradan başlayacağız.
3 tane zincir çektim. Bu yanındaki şuradaki boşluğun içine 2 tane trabzan yaptım. Arada bir zincir. Diğer boşluğa geçiyorum. 2 tane trabzan yaptım. Bir zincir. Bir sonraki şuradaki boşluğa geçiyorum. 2 trabzan, bir zincir. İki trabzan. Böyle kenardaki yaptığımız trabzanların boşluklarına batarak aralarda bir zincir çekerek ikişerli trabzanlar yapıyoruz. Şurası tam omuzun ekleme yeri. Şimdi oraya kadar olan trabzanlarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Bir tarafta 12 tane şu şekilde trabzanımız var. Şimdi tam bu omuz noktasına bir tane yapıyoruz. Fakat ikili trabzanın birini bu boşluğa, birini bu boşluğa yapacağız ki şöyle bir tanesini buraya yaptım. Birinde yanındaki boşluğa yapıyorum. Yani tam omuzun orta noktasında şöyle ikili trabzanımız oldu. Tekrar bir zincir çekiyorum. 12 tane de diğer tarafa trabzan yapıyorum. İşaret koyduğumuz yere geldik. Yine de burada bir sayalım arkadaşlar. Şu tam ortada noktadaki yerimiz. Bunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane trabzanı yaptıktan sonra kolun birleştirmesini yapacağız ve 3-5 sıra dönerek kolu tamamlayacağız. Şimdi şöyle tutuyorum. Kolun ilk başladığımız trabzan. Şimdi arada bir zincir çektim. Direkt buradaki trabzanın şu tepe noktasına geçiyorum ve sık iğne ile ekliyorum. Buradaki boşluğun içine giriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlk başlarken 2 tane trabzan yapıyorum. Daha sonra 1, 2 zincir. Tığıma doluyorum. Buradaki boşlukların içine birer tane. 2 zincir. Diğer boşluğa geçiyorum. Bir tane trabzan yaptım. 2 zincir. Diğer boşluğa.
Tamamen bu kolun etrafını dönerek gelelim. Şimdi başladığımız noktaya geliyoruz. Bir, iki tane zincir çektim. Şuradaki boşluğun içine giriyorum. Bir tane trabzan yaptım. Daha sonra bir sonraki sıra ikili trabzan olacağı için tığıma doluyorum. Şuradaki trabzanın kenar zincirine batıyorum. Bir, iki de geri geliyorum. Şimdi altta dolgumuz olduğu için buraya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine 2 tane trabzanla başlıyorum. Bir zincir, diğer boşluğa geçiyorum. İki tane daha trabzan. Aralar bir zincir. İki trabzan, bir zincir. Şu kısmını şöyle göstereyim. Şimdi bütün boşlukların içine ikişerli trabzanlar yaparak gelelim. Sıranın sonunda yine son halkamızın içine trabzanımızı yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Buradaki trabzanın tepe noktasına birleştiriyorum. Şimdi şu tekli sırayı yapacağız. Buradaki boşluğun içine girip şöyle bir tane kitleme yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İkili trabzanla başlıyorum ki burada kocaman bir halka olmasın diye. Daha sonra 2 zincir, birer tane trabzan. Şöyle. Bir sıra ikili trabzan, bir sıra tekli, bir sıra ikili trabzan, bir sıra tekli olarak bu şekilde devam edelim. Kol için 1, 2, 3, 4 sıra şöyle ikili trabzanlar yaptım. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. Şimdi kol ağzını da fıstık yaparak aynı etek ucundaki gibi fıstık yaparak bitireceğim. Üç zincirle yukarı çıktım. Bu boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyoruz ama bir ikisini çekiyorum. Yine üçüncüyü çekmiyorum. Bir iki çekiyorum. Tığımdaki bütün ilmekleri beraber topluyorum. Bir, iki, üç zincir çekip şuradaki boşluğun içine girip böyle kitlememi yapıyorum. Daha sonra hiç zincir çekmeden diğer boşluğun içine aynı bu resimizde yaptığımız fıstığın aynısını kol ağzına da yapıyoruz.
Aralarda zincir çekmiyoruz. Yani kitlememizi yaptıktan sonra direkt tığa doluyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Ve buraya bir tane, yani bütün boşlukların içine birer tane fıstık yapıyoruz. Evet, kolun fıstığını da yapıp son sıra bitiriyoruz. Daha sonra ipini arkaya doğru saklayın. Şimdi şu alttaki birleştirmesini yapacağız yan parçanın. Bu rizemizi şöyle ters çeviriyorum. Şimdi bu kenardaki ilk trabzanın tepesindeki zincirin içine giriyorum. Karşılığında da aynı şekilde zincirin içine girdim. Burada bir sık iğne ile kitleme yapıyorum. Daha sonra yanındaki boşluğun içine giriyorum. Karşıdaki trabzanların boşlukları var arkadaşlar. 3 zincirle çektiğimiz, oraya giriyorum ve oraya da bir kitleme yapıyorum. Şöyle karşılıklı gelmesine özen gösterin bütün sıraların. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Karşılıklı boşlukların içine giriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın hem buradakine hem de tam karşıdakinin boşluğuna. 1, 2, 3 zincir. Böyle kol altına kadar eklememizi yapıyoruz. Şimdi buradan geleceğiz. Zaten şu kol altının kolu döne döne yaptığımız için şuraya kadar eklemeyi yapıp bitireceğiz. Ve bu rizimiz bitmiş olacak. Ben diğer tarafı ekledim. Şöyle düzden göstereyim. Bakın yan tarafımız böyle. Şurası koltuk altımız ve kolumuz. Şu şekilde. Şurası da yakamız. Ve bu rizimiz diğer tarafında dikişi bitince tamamlanmış olacak. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.